8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz üroloji uzmanı operatör doktor Tolga Okutucu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Hocam testis kanseri nedir? Testis kanseri önemli bir kanser aslında. Evet. Çok sık görülen ama az konuşulan bir kanser. O yüzden farkındalığı çok önemli. Evet. En sık 18-35 yaş arası genç erkeklerde görülüyor. Testisin içinde küçük bir kitle olarak başlıyor. Erken tanı ve tedaviyle aslında yakalanırsa tamamen tedavi edilebiliyor, ortadan kaldırılıyor. Ama ilerlerse, gecikilirse o zaman hayatı tehdit edebilir hale gelebiliyor maalesef. Hocam testisin erkek yumurtalı olduğunu da belirteyim ki bu arada bu bence önemli bir detay. Doğru. O yüzden sordum ben özellikle testis Doğru. kimlerde görülür derken. Çok güzel söylediniz. İşte o yüzden söyledik aslında sık görülüyor ama az konuşuluyor diye. Evet. İşte testis, haya, yumurtalar, Evet. başka isimleri de var. Biz sosyal medyada biraz daha rahat konuşabiliyoruz bunları ama Evet. önemli. Evet, erkeklerde üreme organı olan, sperm üreten hem de testosteron yani erkeklik hormonu salgılayan organlarımız. Bir çift organdan Bir çift bahsediyoruz organ. aslında. Bir kesenin için biz ona skrotum diyoruz, torba. Hocam peki önemli tabii ki bunun farkındalığını da yaratmak gerekiyor ama nasıl fark edecekler? Yani bu sizin tavsiyeniz nelerdir danışanlara, insanlara? Nasıl fark edebilirler bunu? Öncelikle bu çok önemli. Yani farkındalık çok önemli. Çünkü insan yüzünde ya da başka bir yerinde herhangi bir sıkıntısı olduğu zaman direkt hem kendisi bunu fark ediyor hem yakınları, arkadaşları olsun, ailesi olsun söylüyor. Evet. Şimdi buralar testisler mahrem olarak kabul edildiği için hem hasta hele de genç arkadaşlar bir çekingenlik içinde oluyor. Doktora, sağlık kurumuna ulaşması utanmadan dolayı veya konuşamamadan dolayı zorlaşabiliyor. Şimdi bizim önerdiğimiz bütün dünyada bu 18-35 yaş hatta 40'a doğru da devam ediyor. Erkeklerin 1-2 ayda bir kendi kendilerine testis muayenesi yapması. Yani buna self-examination diyor yabancılar. Biz kendi kendine testis muayenesi olarak çevirdik. Bu önemli ve hayat kurtarıcı aslında. Oldukça da genç yaşta görülüyor. Bahsettiğiniz yaşlar çok genç yaşlar. Aslında genç yaşlarda farkındalık ve tanı çok daha kolay olabilir değil mi hocam? 18-35 yaş arası diyorsunuz. Çok doğru. Evet, bunu kendi kendilerine kişilerin fark edip uzman kişilere danışması çok önemli. Çok da basit bir muayenesi var aslında. Belirti olarak ele gelen bir kitleden bahsediyoruz. Beraberinde ağrı olur mu? Beraberinde yanma şikayeti olur mu? Ya da işte kanlı işeme olabilir, menide problem olabilir. Buna benzer şikayetler olur mu? Yoksa sadece bir kitleyi hissetmesi midir yani? Aslında sadece kitle hissederek başlıyor. Başka da çok belirtisi olmuyor. Şimdi bizim önerdiğimiz bu kendi kendine testis muayenesinde özellikle banyo sonrası ya da duş sonrası testisler o yumurtalar torbanın içindeyken aşağı rahat bir şekilde sarkmışken tercihen ayna karşısında görebilmek açısından bir muayene etmeleri. İki arkadaşların yani erkeklerin iki parmak arasında önce bir testise sonra diğerini olmak üzere herhangi bir sertlik, ağrıyan bir şey, normalde hissettiğinden herhangi bir farklılık varsa çünkü çok soruyorlar biz nasıl anlayacağız bunu diye anlaşılıyor normalden bir farklılık varsa ama böyle daha sık yapmaları gerekmiyor 1-2 ayda bir direkt ürolojiye başvuruyorlar ve biz onları hızlıca tedavi ediyoruz. Peki hocam fark ettiler. Üroloji uzmanlarımıza da danıştılar, başvurdular. Peki sizler de bunu tanısını koydunuz. Bu süreçte tedavi de oluyoruz ama artık peki tamamen geçiyor mu? Kurtulabiliyor muyuz bu hastalıktan? Yüz güldürücü yanı bu. Yani gençlerde görülmesi çok can sıkıcı evet ama biz günümüzde erken tanı ve mevcut tedavilerle bu hastaları büyük oranla yani %95'ten fazla bu hastalıklardan tamamen kurtarıyoruz. Yani bunun risk faktörü biraz daha düşük diğer kanser vakalarına göre Evet, diye şu açıdan düşünebiliriz. öyle. Kemoterapi ve radyoterapiye çok duyarlı olduğu için elimizde güzel, iyi silahlar var ve biz nasıl savaşacağımızı iyi biliyoruz. Dolayısıyla da kurtuluyor hastalarımız. Peki hocam tedavisinde cerrahi olarak o testisi komple yani o yumurtalı komple alıyor musunuz? Parsiyel dediğimiz yani kısmi olarak mı alıyorsunuz? Yoksa
ışın tedavisi mi veriyorsunuz ya da bir kemoterapi mi uygulanıyor? Neler yapılıyor tedavide? Biz öncelikle bu genç arkadaşları görür görmez bir kere onları bir aileleriyle beraber ikna ediyoruz ameliyatta. Bu testisi bizim almamız lazım. Çünkü testis tümörleri germ hücrelerinden büyük oranda, Evet. yani hızlı çoğalan hücrelerden köken aldığı için hızlı ilerliyor. Dolayısıyla tanı konur konmaz aslında ameliyat edilmesi lazım. Yani ya aynı gün mümkünse ya ertesi gün. Böyle gidelim hadi o 3 ay sonra geri gel bir bakalım, öyle bir şey yok. Dolayısıyla ertesi güne bir üroloji atasözü vardır, testis tümörünün üstüne güneş doğmaz diye. Böyle dolayısıyla ertesi gün alıyoruz. Parsiyel ameliyat çok çok nadir vakalarda önerilir. Onun dışında mutlu ve öncesinde biyopsi önerilmez. Testis tamamen alınır. O taraf testis. Diğer testis de kontrol edilir hem muayene hem ultrasonla. O testis alındıktan sonra zaten tedavinin ilk basamağı ve en önemli basamağı ortadan kaldırılmış olur ki o testisin alınması çok basit bir ameliyat. 15 dakika ve aynı gün hastalar taburcu oluyorlar. Uzun süren, can sıkıcı, zorlayıcı, ağrılı bir ameliyat değil. İsterse hasta aynı seansta o testise bir protez koyabiliyoruz. Yani benim dışarıdan görünüş ya da his olarak bir çekincem var ya da bunu istiyorum derse gayet doğal bir hakkı, protez yerleştirebiliyoruz. Onlar da gayet hiç belli bile olmuyorlar. Daha sonra patolojiyi görmemiz lazım ki biz bundan sonra nasıl bir yol izleyelim. İşte kimisine kemoterapi eklememiz gerekiyor. Kimisine aile olup sık sık kontrol etmemiz gerekiyor. Kemoterapi gerekmeyen grubu. Yani yaklaşık 5 sene biz aile oluyoruz bu arkadaşlarla. Ama çok da güzel sonuçlar alıyoruz. Onun dışında bazen kemoterapi gerekebiliyor tabii. Kemoterapi sonrası cerrahiler gerekebiliyor. O durumlarda açık cerrahiler, robotik cerrahiler uygulayabiliyoruz. Ki robotik cerrahiler hakikaten o eski büyük ameliyatların yükleri hem bizim hem hastalar için azaldı. Dolayısıyla güzel sonuçlar elde ediyoruz. Peki hocam, şimdi bunu aldınız, az önce bahsetmiştiniz. Bu aslında testosteron üreten bir organ bir anlamda. Bu alındığında kişinin hani o cinselliğiyle ilgili, erkekliğiyle ilgili ya da erkeksi karakterleriyle ilgili. Çünkü total çıkarıldığında aslında feminizasyona doğru giden bir süreç bu. Biraz da bu detaydan bahseder misiniz? Çok da güzel soru sordunuz. Hocam şimdi bir kere bir tek testis çıkarırsak, ki öyle yapıyoruz. Evet. O zaman hiçbir problem olmuyor. Yani bir erkek tek testisiyle ömrünün sonuna kadar istediği testosteron düzeyinde hem yani sekonder seks karakterleri dediğimiz işte sakalları, vücut kılları, sesi, ondan sonra vücut yapısı, tamamen kas gelişimi, cinselliği, bunları devam ettirebiliyor. ereksiyonla ilgili sıkıntıları, her şey Cinsel normal. isteği, ereksiyon kalitesi, bunların hepsi gayet normal ve iyi oluyor. Bir de babalık durumu söz konusu tabii. Evet. O da yine tek testis gerekli sperm üretimini tamamen iletiyor. Aslında o yüzden 2 tane işte vücutta bunlar. Birinde bir şey olursa öbürü devam etsin diye. Evet. Bir problem olmuyor. Yani biz bu soruyu bana değil aslında, keşke gönül ister ki öyle bir topluluk olsun. Dışarıda her branştan, her meslekten testis tümörü olmuş da hayatını devam ettiren arkadaşlara sorsak, ellerinde çocuklarını tutup işlerini profesyonel olarak devam ettirip hayatta gayet başarılı, o kısmını tamamen aşmış bir şekilde devam ediyorlar hayatlarına. Peki ikisini almak zorunda kaldığınız durumlarda ne oluyor? Evet, öyle bir şey var maalesef. İkisini birden almak gerekebiliyor. İki taraflı aynı anda testis tümörü olabiliyor ya da bir tarafta olup daha sonra diğerinde gelişebiliyor. O zaman evet, öbür testisi de almak lazım. Çok deneysel ve çok seçilmiş hastalarda testis koruyucu cerrahi, yani parsiyel diye sormuştunuz. O yapılabilir ama şu anda kılavuzların bize önerdiği diğer testisi de almak, yani tümör varsa alacağız. Peki o zaman ne yapıyoruz? O zaman dışarıdan testosteron takviyesi veriyoruz. Hormon, erkeklik hormonu. Ve yine bu hormonlar sayesinde cinsel hayat, cinsel fonksiyonlar vesaire hepsi güzel bir şekilde, kas gelişimi hepsi normal şekilde devam ediyor.
Burada tabii fertilite yani çocuk sahibi olma sıkıntı olabilir. Şayet hastanın öyle bir isteği varsa. Biz bu ameliyatları planlarken ya da özellikle kemoterapi alacak arkadaşlara kemoterapi öncesi kriyopriyoza sperm saklama yapıyoruz. Sperm dondurma. Ve onların ileride yardımcı üreme teknikleriyle tüp bebek vesaire baba olmasına olanak sağlıyoruz. Umut ışığı oldunuz hocam. Öyle. Çok teşekkür İnşallah ederiz öyle. verdiğiniz bilgiler Sağ için olun. de. Efendim program konuğumuz üroloji uzmanı, operatör doktor Tolga Okutucu'ydu. Kendisinden çok değerli bilgiler aldık. Tekrardan verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.